Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok sevilen Karaköy poğaça tarifimi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. Bu poğaçanın özelliği sade yağla yoğrulduğu için öncelikle sade yağını hazırlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi derin tavama 250 gram tereyağımı aldım ve ocağımın altını yakıp erimesini sağlayacağım. Evet, tereyağım eridi. Şimdi bunu bu şekilde donması için biraz ılıdıktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Benim tereyağım gördüğünüz gibi soğudu ve biraz donmaya başladı zamanım olmadığı için, ama dilerseniz siz bu işlemi rahatlıkla yapabilmeniz için tamamen dondurup tabaka halinde tereyağını sütünden ayırabilirsiniz. Ben bu şekilde kaşıkla sıyıra sıyıra yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet, tereyağını mutfak şefime aldıktan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. Bunun için 2 yumurta, bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılıyor. 3 tepeleme yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya, 1 çay bardağı ılık su ilave ediyorum ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra mutfak şefimi çalıştırıyorum ve bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyorum. Evet, bütün sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen ununu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun kalitesine göre kıvamı değişkenlik gösterebiliyor. Burası çok önemli. Evet, son unumu da ilave ettikten sonra makinemi tekrar çalıştırıyorum ve hamurumu uzun süre güzel şekilde yoğurmasını sağlıyorum. Bu işlemi ister kendiniz yoğurun, ister makinede yoğurtun. Mutlaka uzun tutmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi ayarını biraz daha yükselttim ve bu şekilde hamur kendini toparlayana kadar ve orta kısımda birleşene kadar yoğurtmaya devam ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahman Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, hamur şu an daha toparlanmadı. Birazdan nasıl toparlandığını siz de göreceksiniz. Evet, görüyorsunuz, bu şekilde ortada toplandığı zaman hamurumuz gayet güzel yoğrulmuş demektir. Şimdi hamurumu mutfak şefimden alıyorum ve masamın üzerine hafif unlayıp biraz da masanın üstünde yoğurmak istiyorum. Kıvamı ele yapışmayan yumuşacık hamur olması gerekiyor. Yaklaşık bir 2 dakika bu şekilde tezgah üzerinde unlayıp yoğurduktan sonra hamurumu kabına alıyorum ve kapağını kapatıp 20 dakika mayalanması için sıcak ortamda bekletiyorum. Evet, hamurumuzu 20 dakika dinlendirdikten sonra şimdi hamur kesme aparatıyla bu şekilde 8 eşit parçaya bölüyoruz ve her bir parçadan tam 60 ve 70 gram arası küçücük bezeler oluşturuyoruz. Yani mandalinadan bir tık daha büyük oluyor. Özellikle bezeleri yaparken bu işlemi yapmanız çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur yoğurma tekniği gibi katlaya katlaya içine hava hapsede pürüzsüz bezeler oluşturuyoruz. Ben sade yaptığım için bu aşamada hemen beze haline getirdim. Dilerseniz aynı aşamada siz de istediğiniz bir iç harcını koyup aynı şekilde kapatıp böyle pürüzsüz bezeler haline getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 tanesi hafif küçük olmak üzere toplamda 16 tane bezemiz çıktı. Şimdi poğaçalarımızın orijinal görünmesi için elimizle bu şekilde bastırıyoruz ki yassı görüntü oluşsun. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra tekrar üzerini kapatıyoruz ve 30 dakika tepside mayalandırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçaların tepsi mayasını aldı. Bu arada bir kaza atlattım. Az kalsın bütün emeğim çöp oluyordu ama son anda kurtardım çok şükür. Gördüğünüz gibi biraz şekil bozukluğu oluştu. Şu an onları düzeltiyorum. Her neyse, yine de size göstermek istedim.
Şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarısını poğaçalarımızı fazla incitmeden bu şekilde üzerlerine sürüyoruz. Evet, yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla bir yatay bir de dikey olacak şekilde çizikler atıyoruz. Evet, çatalla çizikleri attıktan sonra 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum ve yaklaşık bir 15-20 dakika pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçam fırından çıktı. Şu an biraz çok sıcak ama görüntüye bakar mısınız? Gerçekten tam orijinal Karaköy poğaçası oldu. Hemen size dokusunu ve lezzetini de göstermek istiyorum. Şöyle ortadan alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Hem altı hem üstü tam istediğim gibi kızardı. Ve içi yumuşacık. Şuraya bakın. Bakın, yumuşacık, pamuk gibi oldu. Gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Böyle kıyır kıyır pamuk gibi bir poğaça oldu. Şöyle. Buraya bakın. Of of of. Yumuşacık, pamuk gibi bir poğaça. Bakar mısınız? Of, gerçekten çok güzel oldu. Ben böyle içini boş hazırladım. Dilerseniz siz içini zeytin ya da peynirli de yapabilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli bir poğaça. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Ve hemen sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle var ya, hem kıyır kıyır hem de yumuşacık pamuk gibi bir poğaça. Hazırından çok daha lezzetli, emin olabilirsiniz. Harika bir şey oldu. Ay, çok fazla uzatmadan videomu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte gördüğünüz bu Karaköy poğaça tarifimi paylaştım. Birebir aynısı ve çok daha lezzetlisi diyebilirim. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.